Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu gece sizinle beraber aklınızdaki kişi bu gece size neler söylemek isterdi ve sizinle ilgili amacı ne, bunları öğreneceğiz. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için niyet almanız yeterli olacak. Kartları hazırlayıp hemen geliyorum. Evet, kartlar hazır. Bütün hayırlı olsun, hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişinin şu an hayatında neler oluyor buna bakalım. Şu an neler yaşıyor dediğimizde ilahi zamanlama geldi. Doğru zaman, maske, iki yüzlü yaklaşımlar belli etmemekte, usta, kendini gizli tutmak, çöl ve tılsım yedilisi. Şimdi şu an enerjisine baktığımızda aslında hayatında şu an maskeler taktığı bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Kendini biraz böyle sevgisiz hisseden enerjilerde olabilir. Sevgiyi hissetmek istediği enerjilerde aklınızdaki kişi. Ancak burada kendi duygularını bastıran, daha çok böyle ilahi zamanlamaya güvenen bir enerjide diyebiliriz. Hayatında şu an birçok şeyin çok yavaş ilerlediğini düşünüyor. Ama sabrettiği bir sürecin içerisinde emek veriyor. Çok böyle karşılığını hemen alınacak şeyler olmasa da, yani arka planda baktığınızda önde çok bir şey yapmıyormuş, emek harcamıyormuş gibi görünüyor olabilir ama daha çok yaptığı şeyleri çok böyle göz önünde tutmayan, gözüne sokmayan enerjilerde yavaş yavaş ama küçük adımlar atarak ileriki zamanlarda çok güzel karşılığını alacağını bildiği şeylere odaklandığı bir süreçte. Çok fazla görünürde olmayabilir, çok fazla etkin ya da aktif görünmüyor olabilir ama daha çok böyle ruhsal olarak bazı şeylerin farkına varmaya başladığı bir süreçte. Belki de kendine taktığı bu maskeleri daha çok değerlendirdiği bir süreçte diyebilirim. Bir tarafı çöl gibi sevgisiz, mutsuz, bir tarafı da böyle aşkı, sevgiyi hissetmek isteyen ve bunun için aslında beklenti ve sabrettiği bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Sizi hayatında nereye koyuyor bu kişi? Kupa altılısı, günah çağırmak, ezmek, yaratıcı, mukadderat ve dare. Şimdi ezmek kartı der ki elde edilen güç veya daha sonra elde edilen bir gücü kötüye kullanma, yanlış işlere bulaşmak, kendinden güçsüz birini ezmek. Şöyle söyleyebilirim. Şu anın enerjisine baktığımızda aslında sizinle yaşadığı şeyleri birazcık böyle nasıl söyleyebilirim bunu? Negatif görüyor olabilir. Nasıl negatif görüyor? Yani yaşadığınız şeylerin aslında sıkıntılı bir süreç oluşturduğunu, size hata yapmış olabilir, sizi aldatmış olabilir, yalanlar söylemiş olabilir, size güvensizliği hissettirmiş olabilir. Sizin ona örneğin, hemen toparlıyorum. Mesela sizin onu çok sevdiğinizin farkına varıp, bunu bir güç olarak görüp, birçok şekilde sizi kandırmış, sizi aldatmış, yormuş enerjiler yaratmış olabilir, yoracak enerjiler yaratmış olabilir. Güveninizi çok ciddi şekilde sarsmış olabilir bu kişi. Ama her ne olursa olsun aslında birliğinizin, beraberliğinizin kadersel olduğunu ve size karşı ciddi bir özlem enerjisi içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Sizi hayatında nereye koyuyor? Aslında size çok yanlış yaptığının farkında, sizi üzdüğünün, size zarar verdiğinin farkında olan biri olarak geliyor. Ama bununla beraber de yani yaşamamız gerekiyordu dediği ve sizi ciddi şekilde özlediği bir durumun içerisinde.
Sizi nereye koyuyor? Özlediği, yanlış yaptığı düşündüğü, haksızlık yaptığı düşündüğü biri olarak görüyor sizi. İlişkiniz, aranızdaki ilişkiye karşı bakış açısı ne? Bakışı ne? Değerlendirmesi ne? Şimdi içgüdü kartı, açılan savaşa karşılık vermek, savunmaya geçmek, kendini koruma içgüdüsü dedi. Şimdi burada birçok şey bitmiş olabilir aranızda. Bitiş konuşmaları yapılmış olabilir. Birbirinizi üzecek, kıracak kelimelerde, cümlelerde bulunulmuş olabilir. Bu ilişkiye karşı bakış açısı ne dediğimizde aslında şu an ciddi bir savaşın içerisinde olduğunuzu düşünüyor bu ilişkide iki tarafında. Korkular çok yüksek. Tilki kartıyla arkadan çevrilen çok fazla iş olmuş olabilir bu ilişki içerisinde. Birbirinize karşı, özellikle onun size karşı böyle ciddi güvensizlik oluşturacağı, sizi mutsuz edecek yalanlar, dolanlar çevirmiş olabilir. Bir eylemsizlik enerjisi içerisindesiniz. Hiçbir şekilde adım atmamış olabilir. Daha çok böyle birbirinizi yoran enerjilerde geçirmiş olabilirsiniz. Bu ilişkinin aslında ciddi bir korku süreci içerisinde olduğunu, yanlışların yapıldığını ve daha çok birbirine mutlu etmektense birbirine zarar veren bir ilişki olduğunu düşünüyor aklınızdaki kişi. Ancak Kupa Prensi ile beraber bir tarafı da daha çok böyle şefkate ihtiyaç duyuyor. Daha barışçıl şekilde adım atmak isteği içerisinde. Yani evet, işte yalan dolan çevrildi, arkadan işler çevrildi, birbirimizle çok savaştık, yorduk, bitti. Ama arada da sevgi vardı dediği ve bu sevgiyle belki de bir şeyleri düzeltebiliriz dediği bir sürecin içerisine bakışı bu şekilde. Bu şu da olabilir, sizin ona karşı sevginizin farkında olduğu için de işte bir eyleme geçersem, bir adım atarsam bir şeyleri düzeltebilirim dediği bir durumda olabilir bu durum. Sizinle ilgili asıl amacı ne bu kişinin dediğimizde? Mektup, içindeki çocuk, araba, yolculuk ve yeni girişim kartı. Benim zamanım, yeni doğan yeni keşifler, yeni girişimler dedi. Şöyle söyleyebilirim. Asıl amacı ne dediğimizde aslında araba kartıyla tekrardan bir başlangıç yapma isteği içerisinde diyebilirim. Araba kartı artık yeni bir düzen kurmaktır. Eski çevreden kopmak, yeni bir başlangıç yapma isteğidir. Artık hayata karşı bakış açımızı değiştirerek yeni yollara geçmektir. Kendi inisiyatifimizi almaktır aslında. Asıl amacı yeni bir başlangıç yapma isteği içerisinde, uzun bir yolculuk, uzun bir başlangıç yapma isteği içerisinde olabilir. Mesafe varsa aranızda, şehir dışındaysanız, birbirinizden ayrı şehirlerdeyseniz ya da ülkelerdeyseniz ya da yakın bir yer bile olabilir ama fiziksel olarak birbirinizden uzak duruyorsanız artık daha yakın olma isteği içerisinde yeni adımlar atılacak olabilir. Yakın bir süreçte bir iletişime geçme isteği içerisinde olacak, bir mesaj atma, iletişime geçme durumu olabilir. Çok ciddi şekilde aslında bu ilişkin içerisinde arkadan çevrilen işler de olsa, sıkıntılı durumlar da olsa şefkati fazlasıyla hissetmiş olan bir aklınızdaki kişi var diyebilirim. Bu sizin ona karşı gösterdiğiniz bir şefkat olabilir. Ama her ne olursa olsun ya onun çocuk haline dokunuyorsunuz. Ona sevgi vermeniz onu iyi hissettiriyor. Konuşamadım. Burada asıl amacı aslında baktığımızda gerçekleştirir ya da gerçekleştiremez. Ama burada yeni bir başlangıç yapma, sıfırdan başlama, bir şeyleri değiştirme isteği içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Neler söylemek isterdi size? Bunlara bakalım. Seni seçerdim dedi. 100 yaşamda, 100 dünyada, gerçekliğin herhangi bir versiyonunda seni bulur ve seni seçerdim dedi. Açıklanamaz eş zamanlılıklarla işaretlenmiş bir karşılaşmada kozmik olarak bir araya getirildik dedi. Ayrılık bir yanılsamadır. Her şey enerjiyle birbirine bağlanır. Temas etmesek de birbirimize bağlıyız dedi. Birbirimizden ne kadar uzaklaşırsak uzaklaşalım, farklı boyutlarda bile her zaman geri dönüş yolumuzu bulacağız. Bu kader dedi. Hiçbir şey düşünemiyorum, yolumu kaybettim dedi. Her şey yolunda, mutluyum, umutluyum dedi. Yalnız kalmaya ihtiyacım var dedi. Her şeyi düzelteceğim, benim hala umudum bitmedi dedi. Genel olarak da baktığımızda
Aslında bir şeyleri düzeltebileceğini düşünüyor. Ama buradaki düzeltme birazcık da sizden kaynaklı diyebilirim. Sizin sevginize ve onu tekrar kabul edeceğinize olan inancından kaynaklı. Ama çok da ne istediğini bilip gerçeğe dökebilen bir enerjide değil. Yani kafası çok karışık. Çünkü burada daha çok sanki şey var. Yani bir şeyleri düzeltebilmek için çaba harcaması gerekiyor. Emek vermesi gerekiyor. Yalanı dolanı bir kenara bırakması gerekiyor. Çünkü güvenle ilgili bir sorun oluşturduğu çok net. Ve bunu söylüyor. Arkadan çevrilen işler, kurnazlıklar. Bunu bitirmesi gerekiyor ama bunu bitirmek için de emek harcaması gerekiyor. Size bir şeyler göstermesi, kanıtlaması gerekiyor. Bunu yapıp yapamamayla ilgili korkuları olabilir bu kişinin. Kendine güvenle ilgili ciddi sıkıntıları olan bir aklınızdaki kişi var diyebilirim bu konuda. Ama tekrardan başlamayla ilgili de sanki bir garanti enerjisi var. Yani ne olursa olsun biz tekrar başlarız dediği bir durumun da içinde. Bu gecenin aşk mesajı yeniden aşık olacaksın kartı geldi. Ruhsal anlamda sizi tamamlayacak eşi bulmanız çok kolay olmasa da karmanızda varsa yolunuzda çıkar. Evren bir şeyleri vesile eder. Bir travma, tesadüf, beklenmedik gelişme dönüm noktasının içinde de onu tanıyabilirsiniz dedi. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Bugünün mesajını alalım. Hatta şöyle yapalım. Her tane de kart alalım. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin. Şimdi bu gecenin melek mesajı biri seçen arkadaşlarım. Ayrılık kartı geldi. Ufukta partnerinden ayrı kalmak gözüküyor dedi. Bir süre daha bu süreç zaten çok ağır işleyen bir süreç var ve yavaş yani hızlanmayla ilgili sorunu olabilir bu kişinin. Bazı kişiler adım atmak, eyleme geçmekle ilgili takıldığı bazı durumlar olabilir. Bir süre daha bu süreç devam edecek ama kuponlusuyla beraber şöyle söyleyebilirim. Tamamlanma, aile olma, güvenilir bir ilişki içerisinde olma ile ilgili bu ayrılık sürecine ihtiyacınız var. Bu sizin kendi duygu ve düşüncelerinizi değerlendirmek adına da olabilir. Karşınızdaki kişi için de olabilir. Bazılarınız bu ayrılıkla değerlendirmeyle güvenilir bir ilişki içerisinde olmayı değerlendireceği, bu kişiyle olup olmayacağını göreceği, bazılarınız için bu ayrılığın çok hayırlı olduğu ve başkalarına yeniden aşık olacaksın kartıyla beraber şans vermesi gerektiğini fark edeceği bir süreç olabilir. Bir seçen arkadaşlarım için. 2'yi seçen arkadaşlarım düğün kartı. Bu durum bir evlilik konusunu içeriyor dedi. Ve para beşlisi. Şimdi bu noktada değersizlik duygusunun tılsım beşlisi ile para beşlisi ile sevgiden yoksun olmak ve değersizlik duygusunun aktif olduğunu söyleyebilirim. Evlilikle ilgili korkular olabilir. Evliliğin aşkı öldüreceği ya da sorumluluk almakla ilgili bazı korkular olabilir. Burada daha çok bunu deneyimleyecek olabilirsiniz. Özellikle siz de bu kişiyle olan beraberliğinizdeki hangi duygudan kaynaklı bu kişiyle berabersiniz? Bunu sorgulamanızı isterim. Değersizlik duygusundan mı? Kendinizi sevmemekten kaynaklı mı? Yokluk bilincinden dolayı mı? Bazıları mesela der ki ben bu kişiyi bırakırsam, bu kişiden ayrılırsam hayatıma tekrar birini alamam korkusu da yaşayabilir. Ya bunların hepsi bilinç altındaki durumlarla alakalıdır. Bunu şey gibi değerlendirmeyin. Negatif bir durum gibi değerlendirmeyin. Kendi iç dünyanızı okumakla ilgili kaygılı bağlanma stiline sahipsinizdir ve kaygı bu tür durumları ortaya çıkarabilir örneğin. 3'ü seçen arkadaşlarım para dokuzusu ve romantik duygular dedi. Duyguların gerçek ve keşfedilmeye değer ve tılsım dokuzusu. Çok güzel geldi. Tılsım dokuzusu bize artık hayat arkadaşını bulmaktan bahseder. Mutlu bir beraberliğin başlamasından, devam etmesinden ve ani gelişmelerden, değişimlerden bahseder. Burada ama şunu söyleyebilirim. Bu süreçte özellikle kendinizin ve yalnızlığın farkına vardığınız bir süreç olacak olabilir. Sürekli takip eden arkadaşlar bilir. Tılsım 9'lusu için ben yalnızlık temasını çok hissettiğimi söylerim. Bu noktada daha çok şunu
alıyorum bu karttan, bu kartlardan. Daha çok böyle kendinizle kaldığınızda, bu ayrılık sürecinde kendi değerinizin, kendi kıymetinizin farkına vardığınız noktada yaşadığınız, daha sonraki gelişmelerle yaşadığınız ilişkinin daha da güzel olduğunun farkına varacağınız bir süreç olacak. Burada kendinizi severek ilişkideki o negatif durumu da biraz ortadan kaldırabiliyorsunuz diyebilirim yani. Umarım burayı anlatabildim. Açılım bu şekildeydi. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz. İçerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Normalde bu gece nasıl oylamak isterdi açılımında daha farklı yapıyorum ama bugün böyle olmasını istedim. Arada böyle farklı şekilde yapmak daha enerjinin yenilenmesini sağlıyor. Almamız gereken mesajlar bu şekilde aksın. Zaten sistem tekamülümüz doğrultusunda neyi duymamız gerekiyorsa onu bize bu videodan, başka videolardan, işte bir kuşun ötmesinden, kitaptaki bir cümleden bize aktarıyor. Bunu unutmamak gerekiyor. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın lütfen. Alma verme dengesini de bu şekilde sağlayabilirsiniz. Bana da destek olmuş olursunuz. Teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.